Tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda telefonumuzun internetini nasıl paylaşırız? Bununla ilgili bazı bilgiler vereceğim size. Öncelikle ayarlara girdik. Ayarlarda bağlantılar bölümüne giriyoruz. Bağlantılar bölümünde mobil erişim noktası ve internet paylaşımı. Aşağıda, biraz aşağıda, sayfanın aşağısında gördüğünüz gibi. Oraya dokunuyoruz. Burada şimdi karşımıza bazı seçenekler çıktı. Burada telefonumuzun internetini paylaşmanın yöntemleri yer alıyor kısacası. USB bağlanıyor ibaresi şöyle ki yani laptopunuzu örnek veriyorum bağladığınız zaman USB kablosuyla cep telefonunuza otomatikmen biliyorsunuz yani cihazınız şarj olmaya başlar laptoptan aldığı elektrikle. Ve cihazınızın içindeki yani telefonunuzun içindeki resimlerin görüneceği klasör açılır. Normal bağlantı şekli budur. Normalde böyle bilgisayar USB ile bağladığınız zaman internetin anında paylaşmaz. Ama siz diyelim ki bilgisayarınızda internet yok. Dağ başındasınız, uzak bir yerdesiniz. USB ile kablo ile bağladınız laptopunuza, cep telefonunuzu. Sonrasında işte ayarlar bölümüne girip bu seçeneği etkinleştirmezseniz eğer USB'den internet aktarımını hiçbir şekilde gerçekleştirmez cep telefonunuz. Bu birinci yöntem. Sadece bu tike dokunmanız yeterli. Tekrar geri kapattık. Diğer bir yöntem Bluetooth bağlantısı. Bunu açtığınız zaman tabii ki eşleştirme yapmanız gerekiyor laptopla cep telefonunuzu. Bluetooth eğer Windows'ta Bluetooth'la cep telefonunu eşleştirmeyi biliyorsanız ki çok basit zaten Windows sizi yönlendiriyor. Sonrasında da burada Bluetooth bağlantısıyla internet paylaşımını açtığınız zaman cihazlar birbirine bağlanıyor otomatikmen. Zaten internet paylaşmış oluyorsunuz. Üçüncü ve en çok kullanılan yöntem mobil erişim noktası. Mobil erişim noktasından kastı yani sizin cep telefonunuzu bir wireless Wi-Fi modem gibi çalışmasını sağlıyor. Yani nasıl sizin evinizde bir modem var, siz ona bağlanarak internete giriyorsunuz. Türk Telekom'dan aldığınız modemler gibi. Yani tamamen o mantıkla çalışıyor. Cep telefonu bir modeme çevirdi. Yani cep telefonunuz bir sunucu haline dönüyor. Bir router haline dönüyor. Bu ayar sayesinde. Zaten bu özellik hemen hemen şu an günümüz akıllı telefonlarının %100'ünde var. Şimdi burada bazı ayarlar var. Ben size ondan bahsetmek istiyorum. Tabi bu ayarı açtığınız zaman e, burayı bu şekilde açtığınız zaman e, sonrasında da laptopunuzdan bu telefonuma Wi-Fi ile bağlanmak istiyorum dediğinizde laptopunuzdan işte Windows'ta Wi-Fi'ye giriyorsunuz. İşte ağları arattığınız yeri biliyorsunuz. Oraya girdiğinizde sizin telefonunuzun e, şebeke adı yazıyor ya burada bakın. Benimkinde Serkan yazıyor. Serkan Galaxy. Serkan Galaxy adı altında sizin laptopunuzun Wi-Fi ağında bunu göreceksiniz. Buraya bağlan diyeceksiniz ve sizden şifre isteyecek. Şifre istediği zaman da burada benim yazan şifremi görüyorsunuz. Bu şifreye girdiğiniz zaman e, otomatikman zaten sizin laptopunuz telefonunuzun internetine bağlanmış oluyor. Gerçi şu an video özellikleri açısından bu şifre bölümünü engellemiş olabilir. Şu an siz ekranda göremiyor olabilirsiniz. Emin değilim. Ee, Ondan sonra burada birkaç tane daha yapmanız gereken ya da yapmamanız gereken yani tercihinize bağlı çünkü ayarlar var. Ben size onları göstereceğim. Yapılandır bölümüne tıkladığımız zaman burada şebeke adı yani siz laptop'tan bir Wi-Fi ağı arattırdığınızda sizin telefonunuz hangi adda görünsün? Burada yani buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Kafanıza göre bir önemi yok. Güvenlik türü tabii ki olmalı. WPA2 PSK zaten standart. Şifreye yine istediğiniz bir şifre yazıyorsunuz. Band genişliği dediği şimdi burada şöyle bir detay vereceğim. 2.4 GHz bandı arkadaşlar. Kapsama alanı daha geniştir. E, Ama bir nebze yavaştır. Yani yavaştır derken bu da sizi korkutmasın. Yeter, yani yeter seviye tatmin edicidir.
Yalnız tüm cihazları desteklemeyebilir 5 GHz. O yüzden 2.4 GHz'i kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani 5 GHz açtığınız zaman, çünkü yaklaşık olarak söylemek gerekirse, yani tahminen konuşuyorum tabii, 2020 ve 2021 sonrası çıkan laptoplar genellikle, ya da 2000 maksimum 2019, yani ne kadar aşağı gidebilirsek 2019'a kadar, 2019 ve sonrası laptoplar mesela destekliyor bunu. Cep telefonlarında da aynı şekilde. Yani tüm cep telefonları 5 GHz'i desteklemez. Şöyle, siz 5 GHz'i burada seçtiniz. Sizin bir arkadaşınız size bağlanacak. Sizin internetinizi kullanacak. Yani örnek veriyorum, arkadaşınızda Galaxy A10 var. Ya da Galaxy A50, A51 serisi var. 5 GHz bandını açtığınız zaman o arkadaşınız o telefonla sizin ağınızı zaten bulamayacak bile, bağlanamayacak. Çünkü bu yeni bir teknoloji. Mesela örnek veriyorum, Galaxy A14 A serilerinde 14 serisinden itibaren gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. 50 serilerinde de A53'ten itibaren 5 GHz gelmişti. Yani çok 5 GHz'in diğer bir özelliği de, 5 GHz 2.4 GHz'e göre daha hızlı ve kapsama alanı daha düşük ama. Yani hız var ama kapsama alanı 2.4 GHz kadar geniş değil. İşte burada dediğim gibi, bu size az önce söylediğim doneleri de dikkate alarak tercihinize göre değişiklikler yapabilirsiniz. Hangi ağ istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Burada MAC adresi veya diğer ayarlarla çok oynamanıza gerek yok. Burada söyleyeceğim son bir konu kaldı. En aşağıda Wi-Fi paylaşımı diye bir bölüm var. Bunun açık veya kapalı olmasının farkı şu arkadaşlar. Burada interneti az önce ne dedik? Yani telefonumuzun operatörü, ne örnek veriyorum? İşte Turkcell veya Vodafone. Onun internetini biz arkadaşlarımızla veya laptopla paylaşıyoruz. Bu Wi-Fi paylaşımını açarsanız da siz internet paylaşımı yaparken sizin Turkcell veya Vodafone'dan paylaştığınız internetten değil de, siz eğer o an herhangi bir Wi-Fi ağına zaten bağlıysanız, bir modeme bağlıysanız ve kapsama alanını da genişletmek istiyorsunuz diyelim ki. Yani bulunduğunuz yerde işte iki diş çekiyor. Daha uzakta olan bir cihazınıza da sizin telefonunuzu bağlayacaksınız. Yani bu özelliği açmanız sizin Wi-Fi'den aldığınız interneti diğer cihazlara aktarmaya yarar. Yani tam olarak anlatabilmiştimdir umarım. Biraz kafa karıştıran bir konu çünkü. Yani tabii ki siz internet paylaşımını buradan açtıktan sonra, yani mobil erişim noktasını açtınız. Sonrasında sizin cihazınız zaten bir modeme bağlı değilse, bu özellik açık bile olsa sizin kendi o paketinizden yiyecektir paylaştığınız internet. Ama siz mobil erişim noktasını açtıktan sonra, siz zaten o anda evinizdeki bir Wi-Fi ağına bağlıysanız, sizin o Wi-Fi'den, yani modemden aldığınız interneti paylaşmış olur. Böyle bir detay. Yani çok kullanılan bir şey değil. Ben yine de yani bazı arkadaşlar merak ediyor çünkü. Bu nedir ne değildir diye. Paylaşmak istedim. Yani çok nadir kullanacağınız bir şey. Kapalı da olsa olur, açık da olsa olur. Çok önemli değil. Tercihe göre tabi. Bunları yaptıktan sonra kaydet diyoruz. Bu kadar. Yani internet paylaşımı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kanalımda takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim.